Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için çok lezzetli, herkesin çok beğeneceğini düşündüğüm muhteşem bir kurabiye tarifim var. Kuru incirli, kuru üzümlü, tarçınlı, cevizli anne kurabiyesi tarifi. Bu uyuma bayılacaksınız gerçekten. Öyleyse fazla vakit harcamadan hemen bu lezzetli kurabiye tarifime başlayalım. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine 2 adet yumurtanın bir tanesinin sarısını ayrı bir kaba üzeri için ayıralım. Geri kalanını da kabımızın içerisine dökelim. Kenarda beklettiğimiz yumurta sarısını kurabiyelerimizin üzerine sürmek için kullanacağız. 1 su bardağı toz şekeri ekliyorum. Dilerseniz 1,5 su bardağı toz şekeri de ekleyebilirsiniz. Eğer şeker oranını az seviyorsanız 1 su bardağı eklemenizi tavsiye ederim. Çünkü içerisinde kuru incir, kuru üzüm olduğu için tatlı oranı bence dengeliyor. Ama şekerli seven takipçilerim varsa eğer 1,5 su bardağı toz şekeri de ekleyebilir. 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. 1 su bardağı yoğurt ekliyorum. Ve el çırpıcısıyla bu malzemelerimi önden şöyle bir çırpıyorum. Tüm malzemelerimiz iç içe geçsin. 1 su bardağı orta çekilmiş ceviz ekliyorum. Çok ince kum gibi de cevizi çektirebilirsiniz ama taneler böyle ağzınıza yerken gelmeyebilir. Ben o yüzden orta çekilmiş biraz iri parçalı haliyle çekilmiş cevizlerimi hazırladım. Robottan çektim. 1 su bardağı ölçüsünde karışımıma ekledim. 1 su bardağı kuru üzüm ekliyorum ve 1 su bardağı kuru incir ekliyorum. 1 tatlı kaşığı toz tarçın ekliyorum. 1 çay kaşığı karbonat ekliyorum. 1 paket yani 5 gram toz vanilya ekliyorum. Ve 10 gram hamur kabartma tozu ekliyorum. 1 paket ölçüsünde. Hamur kabartma tozu ve vanilyayı bir paket dediğim zaman bazen gram olarak öğrenmek isteyen kıymetli takipçilerim oluyor. O yüzden gram ölçülerinde olabildiğince söylüyorum. El çırpıcısıyla tüm malzemelerimizi karıştıralım. Son olarak unumuzu ekleyeceğiz. Bu kurabiyenin en önemli püf noktası kıvamı. Kıvamı kekimsi bir hamur kıvamında olacak. Yani biraz cıvığa yakın bir kurabiye hamuru olacak. Bu çok önemli. O yüzden unu kontrollü bir şekilde ekliyoruz. Bazen 6 veya 6,5 su bardağı un olarak değişkenlik gösterebilir. Yumurtamızın büyük olması, küçük olmasına göre bu oran değişkenlik gösterebilir. Unun markasına göre bile farklılık gösterebilir. Ben toplamda 6 su bardağı un kullandım. Bu malzeme ölçüleriyle tam istediğim kıvamda oldu. Şimdi sizlere yakından kıvamını da göstereceğim. 6 su bardağı unumuzu ekledikten sonra elimizde iyice yoğuralım. Hafiften ele yapışan cıvık bir kurabiye hamuru olacak. Şekil vermekte zorlanırsanız eğer sıvı yağla elinizi yağlayıp ondan sonra hamurdan parçalar koparın ve avucunuzun içerisinde yuvarlayıp fırın tepsisine o şekilde dizebilirsiniz. Hiçbir şekilde zorluk yaşamazsınız. Kolaylıkla sıvı yağına elinizi buladıktan sonra şekil verebilirsiniz. Diğer türlü tabii ki de şekil vermek oldukça zor. Bakın bu kısım çok önemli kıymetli takipçilerim. Elime aldığım zaman hamur bu şekilde cıvık cıvık ele yapışan bir hamur. Olması gereken de bu şekilde. Anne kurabiyesinin en önemli püf noktası budur. Dilerseniz portakallı, limonlu, elmalı, hurmalı her türlü anne kurabiyesi tarifini yapabilirsiniz. Damak zevkinize göre içerisine kuru yemişleri belirleyebilirsiniz. Vermiş olduğum malzeme ölçülerine istediğiniz kuru yemişleri, meyveleri ekleyerek yapabilirsiniz. Tek dikkat etmeniz gereken şey dokusunun güzel olması. Bu da hamurunun bu şekilde biraz cıvık bir hamur olması gerekiyor. Buna lütfen dikkat edelim. Kurabiyelerimizde şekil vermek için öncelikle hamurumuzdan parçalar koparalım, avucumuzun içerisinde yuvarlayalım. Ben tek tek mutfak terazisiyle hamurlarımdan parçalar kopardıktan sonra tarttım ve her biri 90 gram ölçüsünde oldu. Bu kurabiyenin özelliği de büyük ölçülerde yapılmasıdır. Tabii ki küçük boyutlarda da yapabilirsiniz eğer küçük yapmak isterseniz. Ama orijinali anne kurabiyesinin büyük boyutlarda bir kurabiye olduğu için ben de o şekilde hazırladım. 90 gram ölçüsünde her birini hazırlayabilirsiniz mutfak teraziniz varsa eğer. Eğer yoksa göz kararı olarak da şekil verebilirsiniz. Bu malzeme ölçülerinden toplamda
20 adet kuru incirli, kuru üzümlü, tarçınlı, cevizli anne kurabiyesi elde ettim. Daha fazla yapmak isterseniz malzeme ölçülerini yarı olarak artırarak daha fazla sayıda kurabiyeler elde edebilirsiniz. Daha az yapmak isterseniz de malzeme ölçülerini yarı olarak azaltın, daha az sayıda kurabiyeler elde edebilirsiniz. Kurabiyelerimize şekil verdikten sonra üzeri için ayırdığımız yumurta sarısını bir fırça yardımıyla kurabiyelerimizin üzerine sürelim ve sonrasında çekilmiş cevizimize üst kısmını bulayalım. Dilerseniz kavrulmuş fındığı da bulayabilirsiniz. Başka kuru yemişleri de bulayabilirsiniz, badem gibi. Benim hazırlamış olduğum cevizin bu ölçüdeki kurabiyelere yeterli gelmediği için son 3 tanesini file bademle kapladım. Hem de sizler için de fikir olmuş olsun diye göstermek istedim. Dilerseniz kavrulmuş fındık file bademle de yapabilirsiniz. Piştikten sonra file bademin de üzerindeki kıtır kıtır dokusu gerçekten bu kurabiyeye çok yakıştı. Sade olarak da hiçbir şey eklemeden sadece toz şeker serperek de fırına verebilirsiniz. Kurabiyelerimi cevize buladıktan sonra önceden ısınmış 180 derecelik fırın ayarında kurabiyelerimizin üzeri çatlayana kadar ve kızarana kadar pişirelim. Özellikle kontrol edelim, alt tabanında kızarık ve üst tabanında kızarık olması gerekiyor. Altı ve üzeri güzelce kızardıktan sonra fırından alabilirsiniz. Ben yaklaşık 20 dakika kadar fırınımda tuttum ama lütfen kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. Şimdi toz şekerini serpiyorum. Cevize buladıktan sonra kurabiyelerimin üzerine çok az toz şekeri serpiyorum. Sonrasında fırına veriyorum. Kurabiyelerimiz fırından çıktı. Yakından da gördüğünüz gibi tek kelimeyle muhteşem oldular. Zaten görüntüsü ne kadar lezzetli olduğunu anlatmaya yetiyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Daha önce birçok anne kurabiyesi tarifini kanalımda sizler için paylaştım. Hem limonlu, portakallı, sade anne kurabiyesi, cevizli, fındıklı birçok anne kurabiyesi tarifine ulaşabilirsiniz. Bu tarifi de denedikten sonra yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyor olacağım. Yakından da gördüğünüz gibi kurabiyemizin dokusu, dışı çıtır çıtır, içi ise yumuşacık bir kurabiye oldu. Şimdiden deneyen herkesin ellerine sağlık. Sizler yakından kurabiyenin iç dokusunu izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Tarifimi denedikten sonra yorum kısmına düşüncelerinizi yazarsanız henüz bu tarifimi denememiş olan kıymetli takipçilerime fikir olmuş olacaktır. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.